Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Bu benim ilk videom olacak. Bugün burada bulunmamızın sebebi pandemi günlerinde, salgın günlerinde evde günümüzü daha nasıl verimli hale getirebiliriz? Bunun üzerine biraz konuşmak, bunun üzerine biraz fikir yürütmek, bunun üzerine biraz zihin egzersizi yapmak istiyorum arkadaşlar. Elimde bir kitap var. Kitabımız Bilgelik Takvimi diye geçiyor. Ters okunabilir. Bilgelik Takvimi. Tolstoy'un Bilgelik Takvimi. 17 Mayıs kısmına denk gelen bölüm erdem üzerine. Ben size şimdi erdem nedir, erdem kavramı, fazilet kavramı üzerine uzun uzun konuşma yapmak istemiyorum. Sıkıcı gelebilir. Bugün yani 17 Mayıs'la ilgili Tolstoy'un bu bölüme e, bir paragraf yazmış. Oradan bir bölüm okuyayım size. Onun üzerine biraz konuşalım. Mesela diyor ki arkadaşlar Tolstoy. Gerçi Tolstoy bu kitabı yazarken e, biraz almanak şeklinde yazmış. Birikimlerini veya onda okuduğu, zihninde damıttığı, üzerine fikir yürüttüğü, sevdiği kişilerin sözlerini alarak kitabını eklemiş. Bazen kendi yorumlarını da katmış tabi. Sonuçta böyle bu tarz kitaplar bunlara kişisel gelişim kitabı diye bakmamak gerekiyor. Hayatın rehber, kullanma kılavuzu diye bakmak gerekiyor. Yani insan doğuştan itibaren bir kullanma kılavuzu ile gelmiyor yeryüzüne. Maalesef kullanma kılavuzumuz yok. Cep telefonunun kullanma kılavuzu var, televizyonun kullanma kılavuzu var. Yani eve alacağınız her eşyanın ortalama bir kullanma kılavuzu vardır ama insanın kullanma kılavuzu yok. İnsan öğrenme üzerine odaklı kurulu bir canlıdır. Hayat bilgi üzerine kuruludur. Evren sonsuzdur. Sonsuzluk eşittir bilgidir. Zaten bilgin arttıkça sonsuzluğun da artıyor. Bilginin sınırı yoktur arkadaşlar. Tabii şimdi hayatta kısa 80 artık yıla kadar insan ömrü ne oluyor? Uzuyor arkadaşlar. 83 milyonluk Türkiye'de insanlar artık uzun yaşamaya başlıyor. Uzun yaşamanın sebebi e, tabii sağlık sisteminin gelişmesi, artık eczanelerde insanların sağlık sorunlarını giderebilmesi için uygun ilaçların olması. Arkadaşlar ben bu videoyu düzenlemeyeceğim, kesmeyeceğim. Olduğu gibi ham haliyle yayınlayacağım. Ee, Hani ekliyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar. İşte o sırada ne söyleyeceğini unutuyor. Tamamen doğaçlama konuşuyorum. Bilgilerim beni herhalde yanıltmayacaktır arkadaşlar. Konu biraz dağılır gibi oluyor ama uzun yaşamanın yollarından bahsediyorduk. Tolstoy da uzun yaşamış arkadaşlar. 82-83 yaşında. Tabi eşiyle arası değil, iyi değil. Eşinin kendini anlamadığından bile dert yanıyordu. Ama kendisi bir öğrenme iştahıyla dünyaya gelmiş. Mesela Thomas Edison da öyle arkadaşlar. Merak. Mesela Thomas Edison'un isteklendiren, onu işte kamçılayan fikirsel olarak arkadaşlar en büyük e, motivasyon kaynağı gayreti, çabası, isteği. Mesela Thomas Edison'un doğduğu an arkadaşlar iri bir kafası varmış. Yani öğretmenleri de onu hani deli aptal ifadesi kullanmışlar. Fakat Thomas Edison arkadaşlar annesinin öğretmen olması, onun eğitimini evde alması, o dönemde tabii Amerikan kültüründe insanlar çocuklarını evde eğitim verebiliyor arkadaşlar. Vallahi evde eğitim güzel bir şey. Şu anda zaten uzaktan eğitim üzerinden öğrenciler canlı yayın dersi dinliyor. Bunun faydaları vardır, zararları vardır. Bunları başka videolarda anlatırız. Ben size Tolstoy'un günlükleri Bilgelik Takvimi arkadaşlar kitabından bugünle ilgili yani 17 Mayıs'la ilgili bir paragraf okuyacağım. O paragrafın güzel tarafı çok hoşuma gidiyor. Mesela şöyle diyor. Sizi suçladıkları, payladıkları yani azarladıkları ve eleştirdikleri zaman mutlu olmalısınız. Çok tehlikeli bir şey. Düşünüş olarak tabii biri sizi suçluyor, eleştiriyor, paylıyor yani azarlıyor. Ve bundan siz mutlu olacaksınız. İlk bakışta hadi canım sen de biri beni eleştiriyorsa, biri beni azarlıyorsa, biri beni paylıyorsa eleştiriye bir açık olabilirsiniz. Olumlu eleştiri olabilir, olumsuz eleştiri olabilir. Ama biri beni işte rencide edecek kadar Tolstoy bunu kastediyor bilemiyoruz da
E, Biraz dayanıklılık göstergesi bu. O an eleştirildiğiniz an canınız sıkılabiliyor, yüzünüz kıpkırmızı oluyor. İçinizden karşınızdaki insana bir takım cümleler kuruyorsunuz. Ben sana işte göstereceğim, gününü göreceksin, bir daha karşıma çıkma, bir daha seninle konuşma. Senin açığını yakaladığım an ben de sana güzel cümleler kuracağım. Yani iltifat olarak değil de arkadaşlar, olumsuz eleştiri olarak. Sizi suçladıkları, azarladıkları ve eleştirdikleri zaman mutlu olmalısınız. Tam tersini sizi övdükleri, hayranlık duydukları zaman işte o zaman üzülmelisiniz. Eğer sizi zaten insanlar övüyorsa e, gelişime, bir şeyler üretmeye kapalısınız demektir. Çünkü tembelliğe iter insanı. Sıkıntı içerisinde insanlar gelişiyor. Tarihe baktığımızda nice insanlar sıkıntı çekmişler. Bu sıkıntılar onların yaşamlarında güzel yollar açmış, başarılı hikayelerin oluşmasına sebep olmuş. Bütün başarılı hikayelerin arkasında zaten geçmişlerde, çocukluk döneminde, insanların geçmişinde, çocukluk döneminde, gençlik yıllarında hem maddi hem manevi yoksulluk çektiğini görebiliriz. E, Elimde yine Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçı adlı kitabı var. Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçı adlı kitabı var. Ters çıkabilir görüntü. Bu kitabı her yıl okumanızı öneriyorum. Her yıl okumanızı. İnsan ömrü dediğimiz gibi Türkiye'de yaklaşık işte 80 yıla dayandı. İşte 20 yaşından itibaren okumaya başlasanız arkadaşlar 80-60 yıl arkadaşlar. Yani bu kitabı 60 defa okumuş oluyorsunuz. 15 yaşından itibaren okumaya başlarsanız Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçı adlı kitabını, ne oluyor arkadaşlar? İşte 65 yıl oluyor. Her yıl bu Doğan Cüceloğlu'nun Savaşı adlı kitabını okusanız hayata karşı daha böyle cengaver, daha böyle dayanıklı, daha böyle cevval ve cabbar bakabilirsiniz. Orada kitabın ilk kısmına yazmışım. Bilge kişi diyor, yani bilge kişi olmak için diyor insanın ağır, hafif ve akıcı olması gerekir. Bilge kişi olmak için insanın ağır, hafif ve akıcı olması gerekir diyor. Ağır olmak alttan almak anlamına mı geliyor? Onu siz düşünün. Ağır olmak derken olaylara bakış açısından kastediyor herhalde arkadaşlar. Olaylara bakış açımız nasıl olacak? Böyle olgun bir tavırla olaylara bakmaya çalışacağız. Bu da zaman alıyor. Akıcı derken de hemen benim aklıma doğayı dinleme geliyor. Mesela tek başınıza kaldığınız zaman veya çiçeklerle dolu kırlara gittiğiniz zaman işte orada hayvan seslerini, kuş seslerini dinlemek, insana su seslerini dinlemek huzur veriyor. Düşünce gücünüzü geliştiriyor. Böyle dalıp mesela yıldızlara bakmak, öbür dünyaları düşünmek, evrenin sonsuz düşünmek. Bunlar insanı mutlu eden düşünceler ve tavırlardır. Bilge kişi, doğuştan insanlar bilge kişi olmuyor. Neden bilge kişi bu kadar önemli? Niye bilgelik bu kadar önemli? Bilgelik şu yüzden önemli değerli arkadaşlar. Şimdi hayat hikayemiz, hayat öykümüz bazen bizi hiç umulmadık yerlere getiriyor. Her zaman geyik yaptığımız insanları çevremizde bulabiliriz. Her zaman sohbet yaptığımız insanları, sohbet derken verimli sohbetten kastetmiyorum. Kahve içip kakara kikir yaptığımız insanları çevremizde bulabiliriz. Her zaman sosyal medyada, çeşitli platformda sayısız arkadaşlarınız olabilir. Ama bilge kişi olamaz ya. Bilge kişi çok azdır. Bilge kişi bir doktordur aslında. Ya eşittir doktor demek istemiyorum, mecazen söylüyorum. Sıkıntılı zamanlarınızda size yol gösterir. Çevrenizde dolayısıyla bilge kişilerle arkadaşlık yapmanızı öneriyorum. Buna ben çok ihtiyaç duydum. Bilge kişi eksikliği bizi yanlışlara götürüyor. Burada en önemli bilge kişi kim? Anneniz babanız oluyor sizi dünyaya getiren. Anneniz babanız Süpermen. Süpermen olmak zorunda. Yani Süpermen. Hani bazen sorunlar karşısında anneniz babanız da hiç çaresiz kalabiliyor. Yol gösterecek. O zaman anne baba da ne yapacak arkadaşlar? Okuyacak. Genel kültürünü geliştirecek. Kişiliğin oluşmasının %90'ına yakın araştırmalar öyle söylüyor. Kitap okumayla alakalı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla o bilge kişinin en önemli vasıflarından bir tanesi okuyan, sorgulayan, düşünen, yol gösteren,
Bir de bol bol sorun. Bol bol sorun. Sorun yani mesele içine kendini atan insanlardır. Stres içinde yaşayan. Tabi burada stres derken bir öğrenme kaynaklı stresi anlatmaya çalışıyorum. Tolstoy'un o cümlesini hatırlayalım. Sizi öven varsa, sizi işte alkışlayan varsa bir takım sorunlar vardır diyor. Gelişimin önündeki en büyük engel tabii rahatlık. Rahatlık, işte konfor, bu gibi kavramlar insanların başarılı olma yolundaki en büyük engelleridir. Bir at sineği mutlaka olacak çevremizde. Bu at sineği kim olabilir? Siz olabilirsiniz, düşünceleriniz olabilir. Her gün yeni fikirler geliştirmek gerekiyor. Yeni duygulara, yeni heyecanlara, yeni maceralara ışık, yelken açmak gerekiyor, aydınlanmak gerekiyor. Tolstoy şöyle baktığımızda günümüzü görmüş, ileri görüşlü bir insandır. Onun İçimizdeki Şeytan adlı kitabını da okumanızı öneriyorum. Gerçi Sebahattin Eyüboğlu'nun da var İçimizdeki Şeytan adlı kitabı. Bazen görüyoruz sosyal medyada yani o kitaplarda geçen, paragraflarda geçen cümlelerin altın üstünü çizip işte oraya hikaye kısmına veya işte sayfam kısmına ekliyorlar. Böyle yol gösterici cümleler vardır. O kitapları ilk okuduğumda ortaokul yıllarına iyi hatırlıyorum. Hiçbir şey anlamazdım. Okuyup geçerdim. Benim için sadece bir maceraydı. Fakat zamanla aynı kitabı birkaç defa okuduğum zaman arkadaşlar, aynı kitabı birkaç defa okuduğum zaman altının üstünü hayat işte o zaman başlıyor. Bir şeyi çok acele öğretmiyor hayat size. Yavaş yavaş öğretiyor. Hayatın ve Allah'ın hiç acelesi yok. Yani aradan 10 yıl geçse de, o 100 yıl geçse de, 100 milyon yıl geçse de Allah size mutlaka öğretecektir. Tabi bu öğrenmenin de bir bedeli vardır. Bedelsiz hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Çok bedel ödemek, çok bilgili olmak anlamına da gelmiyor ama tecrübe olmuş oluyor. Tecrübeler de aktarılıyor. Kime aktaracaksınız? Arkadaşlarınıza aktaracaksınız, çevrenize aktaracaksınız, çoluğunuza, çocuğunuza aktaracaksınız, sevdiklerinize aktaracaksınız. Sizler aktardıkça mutlu olacaksınız tabii. Anlamlı bir hayatınız olacak. Sadece bilgili olmak anlamlı bir hayat demek doğru değil mi? Anlam hayatın en büyük özetidir. Anlam arayışı. İnsanlar anlam arayışı içinde olması gerekiyor. Mesela hedef, ideal bunlar çok önemli. Arzu, şevk, istek. Tabii bunlarla baş etmek çok zor. Ne yapmak gerekiyor? Bir örnek verin. Çok biliyorsunuz. Çok bildiğimden değil de fikir üretmek için söylüyorum size arkadaşlar. Ee, Günlük tutabilirsiniz, anılarınızı yazabilirsiniz, duygularınızı yazabilirsiniz, hayallerinizi yazabilirsiniz. Ben hep şu düşünceden yola çıkıyorum. Mesela bundan işte seneye bugün takvimler kaçı gösteriyor? Evet, 17 Mayıs 2020'yi gösteriyor. Seneye 17 Mayıs 2021 yılında ben nerede olacağım, ne yapıyor olacağım, kaç kitap okumuş olacağım? Geçen yıl geçen yıla göre ne kadar kendimi beslemiş olacağım? Ee, Daha ne kadar uzak fikirli olacağım, uzağı görmeye çalışan. Bunların üzerine düşünebilirsiniz, notlar alabilirsiniz. Bir şekilde bu not almak çok önemli. Gözümüzün önünde küçük o post üzerine yazılmış yazılar da olabilir. Zamanla ne yaparsınız? O yazılar sizin psikolojiniz üzerindeki etkisini yitirir. Yenileyebilirsiniz yazıları. Şimdi konuşmayı özetleyelim, şöyle diyelim. Bilgelik yolundaki en büyük adım acı çekmek. Sanılanın aksine rahat ve konfor içinde değil. Rahat ve konforluk bizi tembelliğe alıştırır ve tembelliğin her zaman bir temsilcisi vardır. Tembelliğin her zaman bir savunucusu vardır. İnsanlar tembellik üzerine size şiirler yazabilir, şiir, nasihatler sunabilir. Arkadaşlar ne yapacağız? Duygularımızı, düşüncelerimizi, umutlarımızı, hayallerimizi ya not alacağız ya bir sohbet kültürü içerisinde arkadaşlarımızla, dostlarımızla paylaşacağız. Burada bu sohbet kültürünü biraz açalım. Öncelikle aileden, anne babadan gelmesi gerekiyor bu sohbet kültürünün. Anne baba ne kadar işte size çocukluğundan itibaren aynı masada beraber söz hakkı vererek kimse kimsenin sözünü kesmeden karşılıklı etkileşim içinde fikirlerinizi dinliyorsa biraz da sanırım gelişimin en önemli tarafı da bu. Genelde çocukların en büyük şikayeti anne babaların bizleri adam yerine koymaması üzerine.
Çocuklar her zaman çocuk olarak kalacaktır. Yetişkinler de yetişkin olarak kalacaktır. Bence en büyük bilgelik bir çocuğa olgun bir insan gibi davranmaktır. Çocuk şöyle düşünebilir, ben çocuğum senin yanında. Ve çocukla tavırlar ve davranışlar, eylemlerde bulunabilirim. Sen bana karşı çocukla davranma diyor, olgunca davran diyor. Senden beklediğim bu diyor. Böyle olunca liderlik kavramı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hayatımız şöyle toparlamak gerekirse insanlar bir anlamı olacak, iki idealleri, hedefleri olacak, üç her gün bir şeyler öğrenmeye çalışacak. Zihnin işte o dehlizlerinde, zihnin odalarında farklı bilgilere yelken açmaya çalışacak. Günde 25 sayfa kitap okursak herhalde arkadaşlar ayda 50, yılda 50 kitabı devirmiş olabiliriz. Kitap okuyan insan her zaman yeni fikirler üreten, yeni sorunlara karşı mücadele gücünü artıran, psikolojik dayanıklılığı yüksek olan insanlardır. Ara sıra kırlara gidin, kitap okuyun yarım saat. Sesli okuma yapmanızı da öneririm. Sesli okuma, sesin tınısını, sesin rengini geliştirici çalışmalar yapmanızı öneririm. Ses en büyük etkili aracımızdır insanlar üzerinde. Zaten insanları da etkilemek istiyorsanız bence insanları dinlemeye çalışın değerli arkadaşlar. 16 dakika olmuş. Ben videonun burada sonlandırıyorum. Bu videom ham haliyle bu şekilde ben YouTube'a yükleyeceğim. Buradan sizler faydalanabilirsiniz. Hiçbir şekilde kesme yapmayacağım arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.